Merhaba, hoş geldiniz. Kanalıma ve mutfağıma sefalar getirdiniz. Bugün yine güzel bir tarifle karşınızdayım. Çok lezzetli, çabuk ve pratik yapılan harika bir kısır yapacağım arkadaşlar. Kısır herkes yapıyor demeyin, doğrudur herkes yapıyor. Ama kısırın pek çok yapılış şekli var. Bölgeden bölgeye değişiyor. Örneğin Gaziantep, Diyarbakır gibi bölgelerimizde kısırı su koymaktan ziyade soğanı, kuru soğanı ve salçayı kavurarak kavrulmuş bir şekilde bulgurla buluşturarak bulgur pilavı tarzında yapıp sonra yeşillikleri koyuyorlar. Ama Adana yöresinde sadece domatesle sulandırıp hiç su koymadan yapıyorlar. Ya da yine başka bir bölgemizde de Ege'ye yakın bölgelerde bulgura sadece kaynar suyla yumuşatıp yeşilliklerini katıyorlar. Hepsi güzel oluyor. Ben hepsini yapıyorum. Ama içlerinden en çok sevdiğim ve bana çok hafif gelen olanını yapacağım bugün. Su katmadan domatesle nefis bir kısır yapacağım. Kısırı bir de benim tarifimle yapın, deneyin ve lezzetini tadın istiyorum. Hadi buyurun geçelim yapılışına. Önce yeşilliklerimizi doğrayarak başlamak istiyorum. Şimdi bir demet yeşil soğanım var. Güzelce saplarını her yerini ayıkladım ve yıkadım. Bunları ince ince doğruyorum. Zaten bunu bilmeyen yoktur. Hepiniz biliyorsunuz. Şimdi 2 adet çok güzel yıkadım kabuklarıyla birlikte salatalıklarım var. Bu salatalıkları da minik minik doğruyorum. 1 adet biberim var. Yeşil köy biberi. Onu da doğrayacağım. Doğradıklarım bir kasenin içerisine alıyorum arkadaşlar. Evet, salatalıklarımı da hemen kaseme alıyorum. Biberim var. Ben 2 su bardağı bulgurla yapıyorum. Bu ölçüler 2 su bardağı bulgura uygundur arkadaşlar. Şimdi bir 4-5 adet de kornişon turşum var. Kornişon turşularımı da minik minik doğruyorum. Mutlaka koymanızı tavsiye ediyorum. Elzem değil. Herkes turşu koymaz ama bir koyun görün nasıl lezzet katıyor arkadaşlar. Mutlaka tavsiye ediyorum. Evinizde varsa koyun. Sıra geldi otlarımıza. 8-10 dal nane, çeyrek demet maydanoz, çeyrek demet de dereotu koyuyorum ben. Hepsini minnacık minnacık doğrayacağım. İşin gerçeği bence her şeye, özellikle de kısıra bütün lezzeti katan bu otlar arkadaşlar. Aman ihmal etmeyin. Hem şifası hem tadı için. Mümkün olduğu kadar ben tekrar üstlerinden geçiyorum ve minnacık yapıyorum. Şimdi sıra geldi bulgurlarıma. 2 su bardağı kadar ince bulgurumu tepsimin içerisine alıyorum ve kenara kaldırıyorum. Bu arada ben de bulgurumu ıslatacak olan domateslerimi keseceğim. Domateslerimi minik küp küp kesiyorum. Bunun suyuyla sulandıracağız arkadaşlar. Kuru soğan ve sarımsak da katıp daha güzel yumuşatacağız. 4 adet domates kullanıyorum arkadaşlar. Kabuklarını soyduğum domatesler bu arada. Hemen domateslerimi bulgurumun üzerine boşaltacağım. Bolca sulandı çünkü. 1 adet kuru soğanımı çok minnacık, küçücük doğruyorum. Fare dişi dediğimiz şekilde çok ufaltıyorum arkadaşlar. Şimdi sarımsaklarımıza geldi sıra.
3 diş sarımsak kullanıyorum. Bunları da çok minik minik doğruyorum. Arkadaşlar, bütün doğrama işlemimiz bittikten sonra bulgurumun üzerine domatesimi ve soğanımı koydum. Şimdi güzelce ovuyorum. Hem domatesimin hem de soğanımın suyuyla lezzetlenerek bulgurum yumuşayacak. Kaynar su ya da kavrulmuş soğan salça koymadan bu şekilde yapınca bulgur kabarmıyor, şişmiyor. Daha güzel yumuşuyor. Sanki çiğ köfte tarzında oluyor. O yüzden bu bana çok daha hafif geliyor. Bir kere böyle denemenizi tavsiye ediyorum. Ama aranızda mutlaka deneyenler, özellikle Adanalı hanımefendiler vardır. Onlardan özür diliyorum. Eminim onlar benden çok daha iyi yapıyorlardır. Şimdi ben bir 5-10 dakika güzelce domatesimle yoğuruyorum ve geliyorum. Evet arkadaşlar, bir 10 dakikaya yakın bulgurumu ovdum. Domatesi çok güzel yumuşattı. Şimdi benim 1 yemek kaşığı domates, 1,5 yemek kaşığı kadar da biber salçam var. Onu ilave ediyorum. 2 çay kaşığı pul biberim, 1 çay kaşığı kekiğim, 2 çay kaşığı tuzum, 2 çay kaşığı paprika, yarım çay kaşığı da karabiber, baharatlarım var. Baharatları siz zevkinize göre istediklerinizi koyabilir, eksiltir veya çoğaltabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi bunu tekrar güzelce baharatı ve salçasıyla da karıştırıyorum. Mis gibi koktu. Hazır yaz gelmiş, güzel sulu yaz domatesleri çıkmışken bir de böyle yapın kısırı. Özellikle soğanın kavrulup salça ile birlikte kavrulup yapılan kısır biraz bana, kimsenin gücüne gitmesin ama, bulgur pilavı gibi geliyor. Bu tam çiğ köfte tadında nefis bir şey oluyor. Herkesin zevki farklı tabii ki. Dediğim gibi Gaziantep ve Diyarbakır'da da kısıra mesela domates koymuyorlar. Her yerde, her yöremizde farklı. Şimdi zaten benim bulgurum yumuşamıştı. Baharatlarımı ve salçamı da güzelce birbirine geçirdikten sonra şimdi bu doğramış olduğum yeşilliklerimi ilave edeceğim. Birlikte doğramıştık az önce. İşte zaten muhteşem lezzeti bu verecek. Hepsini döktüm. Elimle yapıyorum, kusura bakmayın ama sabahtan beri 20 kere yıkadım zaten elimi. Çünkü bazı şeyler elle ovulmadığı zaman lezzetli olmuyor. Eldivende hiçbir şekilde, bence o eldivenler hijyenik gelmiyor bana. Evet, güzelce karıştırıyoruz bütün malzemelerimizi. Şimdi kısırıma 1 çay bardağına yakın zeytinyağı koyuyorum arkadaşlar. Bu sizin zevkinize bağlı ama kısır yağ ister, bulgur yağ ister, lezzetsiz olur. Bolca yağımı boca ettim. Şimdi artık bu aşamadan sonra kaşıkla güzelce karıştırıyorum. Yağsız güzel olmaz. Sakın gözünüze fazla gelmesin bu kadar kısıra bu yağ. Şimdi bolca bir de nar ekşisi serpiyorum. Zevke bağlı tabii. 2-3 yemek kaşığı kadar nar ekşimi koyuyorum. Sıkmış olduğum 2 adet limonum var. Onun suyunu ilave edeceğim. Evet. Limon suyumu da koyuyorum. Güzelce karıştırıyorum. Bir servis edelim bakalım. Evet arkadaşlar, nefis Adana usulü kısırımız hazır. Görüyorsunuz. Çok lezzetli oldu. Mis kokulu, sağlıklı. Bir de benim yöntemimle kısırı denerseniz sevinirim. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet bal şifa olsun diyorum. Ama yorumlarda da mutlaka izlenimlerini, düşüncelerini
Rica ediyorum arkadaşlar. Çok merak ediyorum ne düşündüğünüzü. Bir sonraki güzel tarifimizde buluşmak üzere. Kendinize iyi bakın, sevgiyle kalın. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve bildirim zilini açmayı lütfen unutmayın. Hoşça kalın.